Bu videoda 2024 yılında başlayacak en iyi aşk dizilerini inceleyeceğiz. Daha fazla bu tarz içerik için videoyu beğenebilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Haydi gelin şimdi 2024'ün en iyi aşk dizilerine bakalım. Neslihan Atagül yeni sezon için gelen projeler arasından özellikle İşgal Günlerinde Aşk dizisini seçti. Bu dizi Ay Yapım tarafından hayata geçirilecek ve hikayesi 1918 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde geçiyor. İstanbul'un işgal altında olduğu bu zor zamanları konu alan dizinin senaryosunu Muhteşem Yüzyıl gibi tarihi ve unutulmaz yapımların senaristi Yılmaz Şahin yazıyor. Şahin, tarihi olayları ve karakterleri derinlemesine işleyen anlatımıyla bilinir ve bu dizide de bu yeteneğini sergileyeceği şüphesiz. Dizi, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün işgal altındaki İstanbul'a emanet ettiği gizli teşkilat mensubu Ekrem Baydar'ın hikayesini anlatıyor. Ekrem Baydar gizli görevler üstlenerek Anadolu'daki milli mücadeleye destek verirken İstanbul'da önemli ve tehlikeli görevler yürütmektedir. Bu süreçte karşılaştığı zorluklar, gizli operasyonlar ve milli mücadeleye olan katkıları dizinin ana temasını oluşturur. Bunun yanında Ekrem karakterinin Neslihan Atagül'ün canlandıracağı Vera Gregov karakteriyle yaşayacağı aşk da dizinin önemli unsurlarından biri olacak. Böyle zorlu günlerde bile insanların birbirini ne kadar sevebileceğini gösteren hikaye adeta çölde açan bir çiçek gibi olacak. Ekrem'in hikayesi, işgal altındaki İstanbul'da milli ruhun nasıl canlı tutulduğunu ve bağımsızlık mücadelesinin şehirdeki yankılarını gözler önüne sermenin yanında bir de özel hayatında yaşadığı sancıları gösterecek. Neslihan Atagül dizide Rus karakter Vera Gregov'u canlandıracak. Vera, İstanbul'da yaşamını sürdüren ve işgal dönemi boyunca çeşitli zorluklarla karşılaşan bir Rus kadınıdır. Atagül'ün canlandıracağı bu karakter hem İstanbul'daki karmaşık toplum yapısını hem de dönemin zorluklarını izleyiciye aktaracak. Vera'nın Ekrem Baydar ile yollarının kesişmesi, aralarındaki ilişki ve bu ilişkinin zorlu koşullarda nasıl geliştiği de dizinin önemli bir parçası olacak. Bu Atagül'ün daha önce canlandırdığı karakterlerden farklı bir meydan okuma sunacak ve onun oyunculuk yeteneklerini bir kez daha ön plana çıkaracak. Dizinin arka planında Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemindeki toplumsal ve siyasi olaylar yer alacak. İşgal altındaki İstanbul'un atmosferi, dönemin tarihi dokusu ve insanların günlük yaşamları dizide detaylı bir şekilde işlenecek. Bu izleyicilere dönemin ruhunu ve insanların neler yaşadığını derinlemesine hissettirecek. Aynı zamanda Anadolu'daki milli mücadeleye verilen destekler ve İstanbul'daki gizli örgütlerin rolü de dizinin önemli unsurları arasında yer alacak. Kanal D, Temmuz ayında izleyiciyle buluşturmayı planladığı Ayaz'ın Sonu Güneş dizisiyle büyük bir çıkış yapmayı hedefliyor. Bu yeni yapım güçlü hikayesi ve etkileyici oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizinin başrollerini Ayaz karakterini canlandıracak olan Birant Tunca ve Güneş rolünü üstlenecek olan Hira Koyuncuoğlu paylaşıyor. İkili zıt karakterleri ve gelişen ilişkileriyle izleyicilere duygusal bir yolculuk sunacak. Güneş üniversitede okuyan kendi halinde sakin bir genç kızdır. Ailesinin ekonomik koşullarıyla mücadele ederken hayata dair büyük hayalleri ve umutları vardır. Yaşamının büyük bir kısmını kitaplarla ve eğitimlerle geçiren Güneş içine kapanık ve naif bir karaktere sahiptir. Diğer tarafta Ayaz ise iş dünyasında büyük başarılar elde etmiş, güçlü ve karizmatik bir iş insanıdır. Zenginliği ve gücüyle tanınan Ayaz, dışarıdan bakıldığında ulaşılmaz ve soğuk biri gibi görünse de derinlerde gizlediği kırılgan bir yönü vardır. Güneş ve Ayaz'ın yolları beklenmedik bir şekilde kesişir. İlk karşılaşmalarında aralarında büyük bir uyumsuzluk ve sürtüşme yaşanır. Güneş'in naifliği ve içtenliği, Ayaz'ın soğuk ve mesafeli duruşu ile çelişir. Ancak zamanla bu iki zıt kutup arasında birbirlerini anlamaya ve keşfetmeye başlayan bir bağ gelişir. Birbirinden tamamen farklı dünyalardan gelen bu iki genç, birlikte geçirdikleri zaman boyunca duygusal bir yakınlık kurar. Aşk rüzgarları yavaş yavaş esmeye başlar ve bu ilişki her ikisinin de hayatını derinden etkiler. Dizideki yardımcı karakterler de hikayenin zenginleşmesine büyük katkı sağlıyor. Sema Öztürk, Güneş'in annesi Aynur rolünde, Gökçe Yanardağ ise Ayaz'ın ablası Gülden olarak karşımıza çıkıyor. Suat Sungur, Güneş'in babası Erdal'ı canlandırırken, Mert Yavuzcan, Ayaz'ın yakın arkadaşı Ufuk'u oynuyor. Necat Bayar, Ayaz'ın şirketindeki önemli bir rol üstlenmiş olan Ziya karakterine hayat verirken, Mutlu Nur Lafçı, Güneş'in en yakın arkadaşı Biricik'i canlandırıyor. Bu zengin karakter çeşitliliği, dizinin hikayesinin derinleşmesine ve izleyicilerin her biri bir karakterle duygusal bir bağ kurmasına olanak tanıyor. Mahsun Kırmızıgül, Kanal D'nin Eylül sezonunda yayınlanacak olan ve büyük bir merakla beklenen yeni dizisi Güzel Aşklar Diyarı için hazırlıklarını hızla sürdürüyor.
Bu dizi Kırmızıgül'ün yol arkadaşı Murat Tokat'la birlikte kurduğu Boyut Film ve sektörün önde gelen yapımcılarından Fatih Aksoy'un Medya Yapım şirketinin ortak yapımı olarak izleyiciyle buluşacak. Kapadokya'nın büyüleyici atmosferinde çekilecek olan dizi, izleyicilere görsel bir şölen hem de duygusal bir hikaye sunmayı hedefliyor. Başrollerini genç kuşağın parlayan yıldızlarından Nilsu Berfin Aktaş ve Caner Topçu'nun paylaşacağı Güzel Aşklar Diyarı, Arhan ve Zeynep isimli iki karakterin Kapadokya'da geçen romantik hikayesini anlatacak. Nilsu Berfin Aktaş dizide Zeynep karakterine hayat verirken Caner Topçu ise Arhan rolünü canlandıracak. Zeynep hayatında yeni bir sayfa açmak ve biraz olsun şehir hayatının karmaşasından uzaklaşmak için Kapadokya'ya tatile gider. Ancak bu tatil onun için beklenmedik bir aşkın başlangıcı olacaktır. Zeynep modern yaşamın tüm konforlarına alışmış şehirli bir genç kadındır. Kapadokya'nın mistik ve doğal ortamında yerel kültüre ve yaşam tarzına yabancıdır. Tatili sırasında Kapadokya'yı derinlemesine tanıyan ve bu eşsiz coğrafyayı tutkuyla seven Arhan'la karşılaşır. Arhan, Kapadokya'nın büyüsüne kapılmış, yerel bir halkın mensubu olarak orada kök salmış biridir. Zeynep ve Arhan'ın hayatları bu büyüleyici coğrafyada kesişir ve aralarında güçlü bir bağ oluşur. İlk başta birbirlerinden çok farklı görünen bu iki karakter zamanla bir mıknatıs gibi birbirini çekmeye başlar. Dizinin senaryosu iki farklı dünyanın ve yaşam tarzının karşılaşmasını merkezine alarak izleyicilere derin bir duygusal yolculuk sunmayı hedefliyor. Zeynep'in şehir hayatına olan bağımlılığı ve Arhan'ın doğayla iç içe olan yaşamı arasındaki zıtlıklar bu ikilinin arasındaki ilişkiyi hem karmaşık hem de büyüleyici kılar. Bu karşıtlıkların getirdiği sürtüşmeler ve duygusal çatışmalar hikayenin dramatik yapısını oluşturacak. Güzel Aşklar Diyarı'nın güçlü oyuncu kadrosu da dikkat çekiyor. Türk sinemasının ve televizyon dünyasının önemli isimlerinden Halil Ergün, Meltem Cumbul, Berkan Şal, Melis Birkan, Özgür Emre Yıldırım ve Ege Kökenli gibi deneyimli oyuncular dizide yer alacak. Halil Ergün, Türk televizyonunun efsane isimlerinden biri olarak karakterine derinlik ve otorite katacak. Meltem Cumbul ve Berkan Şal gibi tecrübeli oyuncularsa hikayenin duygusal yükünü taşıyacak. Melis Birkan zarif oyunculuğuyla hikayeye anlam katarken Özgür Emre Yıldırım Cihangir karakteriyle dinamik bir performans sergileyecek. Ege Kökenli ise Hanzade karakteriyle izleyicilerin dikkatini çekecek. TMC filmin yapımcılığını üstlendiği ve Nav'da yayınlanacak olan yeni dizi Ebru Şahin ve Murat Yıldırım'ı başrollerde buluşturacak. Geçici olarak bir aşk masalı adıyla anılan bu dizi izleyicilerde şimdiden büyük bir merak uyandırmış durumda. Ebru Şahin dizide Nazlı Köker karakterine hayat verecek. Şahin, Hercai dizisindeki Reyyan rolüyle tanınmış ve geniş bir izleyici kitlesinin sevgisini kazanmıştı. Nazlı Köker güçlü ve bağımsız bir kadın olarak dizinin merkezinde yer alacak. Hayatın zorluklarına karşı kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmiş ancak içsel kırgınlıklarını saklamayı başarmış bir karakter olan Nazlı, dizinin ilerleyen bölümlerinde daha derinlemesine keşfedilecek. Murat Yıldırım ise Demir Akçınar karakterini canlandıracak. Yıldırım, Ramo, Suskunlar ve Asi gibi dizilerdeki başarılı performanslarıyla tanınan bir oyuncu. Demir Akçınar, iş dünyasında başarılı, karizmatik ve sert duruşuyla bilinen bir adamdır. Ancak dışarıdan güçlü görünen bu karakter, derinlerinde büyük bir sevgi açlığı ve duygusal karmaşıklıklar barındırır. Nazlı'nın hayatına girmesiyle Demir'in üç dünyasında yaşanan çatışmalar ve değişim süreci izleyicilere sunulacak. Dizinin kadrosuna son olarak Çağdaş Onur Öztürk katıldı. Öztürk, Demir'in en yakın arkadaşı Aziz Cem karakterine hayat verecek. Aziz Cem, Demir'in yanında duran, ona güvenen ve zor zamanlarında destek olan bir karakter olarak hikayede önemli bir yer tutacak. Çağdaş Onur Öztürk bu rolüyle izleyicilere güçlü bir performans sunacak ve karakterinin derinliklerini başarılı bir şekilde yansıtacak. Dizinin yönetmenliğini Gülperi ve Kardeş Çocukları gibi başarılı projelere imza atan Recai Karagöz üstlenecek. Karagöz, dramayı ustalıkla yöneten bir isim olarak biliniyor ve bu dizide de izleyicilere etkileyici sahneler sunmayı amaçlıyor. Yönetmenin vizyonu, karakterlerin duygusal derinliklerini ve hikayenin dramatik yapısını başarılı bir şekilde ekranlara taşıyacak. Hikayenin temelini Neşe Şen oluştururken senaryosu Emre Özdür tarafından kaleme alınacak. Emre Özdür, Son Yaz ve Çukur gibi popüler dizilerin arkasındaki isimlerden biri olarak tanınıyor. Özdür izleyicilere derinlikli ve çarpıcı bir hikaye sunmayı hedefliyor. Onun yazım tarzı, karmaşık karakterler ve sürükleyici olay örgüsüyle biliniyor ve bu dizide de aynı etkileyici hikaye anlatımını devam ettirileceği öngörülüyor. Dizinin çekimlerine Temmuz ayında başlanması planlanıyor. Prodüksiyon ekibi izleyicilere en iyi deneyimi sunmak için yoğun bir şekilde hazırlıklarını sürdürüyor. Set tasarımı, kostümler ve sahne düzenlemeleri üzerinde büyük bir özenle çalışılıyor.
Dizinin her detayında kaliteyi ön planda tutan ekip, izleyicilere yüksek bir prodüksiyon değeri sunmayı amaçlıyor. Peki siz yeni sezonda bu bahsettiğim dizilerden hangisini izlemeyi düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum.